Merhaba arkadaşlar, yeni Corsa CS elektrikli versiyonun yanındayız şu anda. Bu aracımızda sizlere bir yol testi yapmaya çalışacağız. Yani POV çekim yapmaya çalışacağız. Ama başlamadan önce isterseniz ben size aracın biraz özelliklerinden bahsetmeye çalışayım. Batarya olarak 50 kW'lık bir batarya ile beraber geliyor. WLTP verilerine göre 352 km menzil var. Ancak aracımızı Eco modda kullanırsanız 400 kilometreyi şehir içerisinde menzili çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şarj ünitelerine baktığımız zaman DC dediğimiz hızlı şarjlarda 100 kW ile şarj edebiliyorsunuz. Onun bütün verilerini Atakan Bey yan tarafa yazıyor. Eğer ki Wallbox'ta şarj etmek isterseniz ise 7.4 kW'lık şarj ile şarj edebiliyorsunuz. Arabanın yanında hediye verilen E-priz dediğimiz normal 220 volt prize takabileceğimiz şarj ünitesiyle de aracımızı memnuniyetle şarj edebiliyorsunuz. Hediyelerden biraz bahsetmek gerekirse 20.000 TL'lik e-şarj kartı yani e-şarj ünitelerinde ücretsiz bir şekilde şarj edebileceğiniz 20.000 liralık bir şarj hediyemiz oluyor. Aynı zamanda Wallbox'lar için 7.4 kW'lık kablomuz hediye, E-prizimiz de hediye ediliyor. Fiyatlar olarak ise çok güzel fiyatlar ayarlayabiliyoruz. Mutlaka da bizimle irtibata geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi aracımızın motor verilerinden biraz bahsettim. İsterseniz şimdi de aracımızın biraz genel donanımından bahsedeyim size hemen kısaca. Çünkü bu aracın genel uzun tanıtımını ise anlatmıştık. Özelliklerini oradan da izleyebilirsiniz. Burada ise biraz daha kısa geçeceğim. Ön park sensörü, beyaz led farlarımız, beyaz led dümdüz farlarımız, ön camda yağmur sensörümüz, yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma dediğimiz özellikler direkt bulunuyor. 16 alüminyum alaşımlı jantlar, beyaz led sis farları, katlanabilir yan aynalar, kör nokta uyarı sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü koltuklarımızda yarı deri koltuk özelliğimiz var. Hayalet gösterge 7 inç ve sürücü bilgi ekranında ise yine 7 inçlikte bir renkli ekran karşılıyor bizi. CarPlay, Android Auto, koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı gibi özelliklerin hepsi ise yine aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Cam tavanda Ekim ayına özel hediyeydi. Aracımızda da yine cam tavan var. Bugün size tanıtımını yapacak olduğum aracım ise navigasyon paketli. Yani ekstra paketli olan bir araçtı. Navigasyon paketiyle ne geliyor derseniz de 10 inçlik ekranımız geliyor. Navigasyon özelliğimiz geliyor. Kablosuz telefon şarjımız, arka camlarda karartma gibi özellikler de navigasyon paketiyle beraber geliyor. Özelliklerden biraz bahsettim. İsterseniz artık sürüşe beraber çıkalım. Evet arkadaşlar, elektrikli aracımızın şu anda içerisindeyiz. Bu araçlarda en garibime giden özelliklerden bir tanesi ilk bindiğim zaman. Şöyle bakın şimdi frene bastım, start stop bastım. Hiçbir bilgi yok. Orada ready yazıyor. Aracımız şu anda hazır arkadaşlar. Burada 10 inçlik dediğim gibi navigasyon paketiyle gelen bir ekranımız var. Alt tarafta dijital klimamız, koltuk ısıtmamız, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, direksiyon ısıtmamız hepsini burada görüyoruz. Şimdi enerji akışını görüyoruz. Şimdi yolumuza çıkmadan önce bilgisayar dedim. Şuradan öncelikle bir kilowatt verilerini sıfırlayalım. Şu anda güzergah 1 ve güzergah 2'yi sıfırladım. Şimdi ekranda görüyorsunuzdur umarım 276 kilometrelik bir menzil gideceğini söylüyor. Şuradaki tuştan porta bastığım zaman ekranımızda 276 kilometre menzil 262'ye düştü. Eco modu aldığım zaman ise 290 kilometreye çıktı. Vitesimizi D'ye alıyorum. Ardından da rejeneratife ekstra devreye almak için de B tuşunu devreye alıyorum. Şimdi 290 kilometrelik bir menzil gösteriyor. Aracımız da şu anda 40 kilometrede. Artık yola hafif çıkalım. Evet arkadaşlar, şu anda hafiften yola doğru çıktık ve gördüğünüz gibi hafif gaz verdiğim zaman enerji ekranından şu anda yakıt harcadığımızı, yani enerji harcadığımızı görüyoruz. Gazdan ayağımı çektiğim zaman ise şu anda rejeneratif moda geçtiğini ve bataryaları da ağır ağır dolduğunu görüyoruz. Evet, böyle bir bilgi vereyim. Şimdi biz standart rutumuza çıkalım. Orada bakalım nasıl bir veri elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, standart rotamıza geldik şu anda. Bu rotanın şu yönünü çok seviyorum ben. İnişleri ve çıkışları olan bir rota. Yani düz yolda test edip de size buradaki enerji yakıt verişinden bahsetmeyeceğim. Bol bol iniş çıkış olacak. İniş çıkışta bakalım aracımız kaç kilowatt enerji harcamış olacak. Aracımız bir önceki Ultimate, yani bir önceki Corsa nesline göre neler değişti? Jantlarımız 17 alüminyum alaşım jantlardan 16 alüminyum alaşıma dönüşmüş. 16 alüminyum sayesinde ne var derseniz araba kesinlikle çok daha yumuşamış. Süspansiyon olsun daha rahatlamış ve biliyorsunuzdur elektrikli araçlar biraz daha ağır araç olduğu için 17 alüminyum alaşımlı jantlı bu araba çok sert oluyordu. Ancak üzerindeki 16 alüminyum alaşımlı jantlar ile birlikte araba daha da yumuşamış ve ses yalıtımı da kesinlikle çok daha artmış. Yani bir önceki nesile göre ses yalıtımının iyileştiğinden ve aynı zamanda lastiklerin 16 janta düşmesiyle beraber de konforun daha da ön plana çıktığından bahsedebilirim sizlere. Yol sürüşüne çıktığınız zaman arkadaşlar özellikle bu elektrik motorun sıfır ses olması, şanzımanın tek şanzıman olması, yani vites geçişlerinin olmaması ve yavaş geldiğiniz zaman veya gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman, hatta ben şimdi enerji bölümüne geri geleyim, sizlere onları göstermek istiyorum. Enerji bölümüne geldiğiniz zaman gazdan ayağınızı çektiğinizde rejeneratif moda girerekten ekstra bataryayı doldurmasına ayrı bir keyif alıyorsunuz. Çünkü menziliniz varsayıyorum şu anda 286 yazıyor. Biraz daha hızlanmaya başladığınız zaman arkadaşlar 286 yazan yokuş aşağı inmeye başladığınız zaman orada 295-300 km gibi menzilleri kullanmaya başlıyorsunuz. Yani aracın yolda giderken kendi kendini şarj ediyor olması da ayrı bir keyif veriyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar rotamıza başlıyoruz. Size dediğim gibi ses yalıtımı konusunda bir önceki nesile göre çok bir iyileştirme var. Jantlarlığın yumuşamasıyla çok rahatlamış araç.
Ve şu anda Eco moddayız ve ekstra rejeneratif moddayız. Biraz virajına bakacağız. Eskisine göre bir gelişme var mı? Nasıl viraj yeteneği? Yalıtım konusunda dediğim gibi zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Süspansiyonlar çok yumuşak. Bir de bugün Avrupa ile aynı fiyata aldığımız bir arabanın içerisindeyiz. Yani biliyorsunuzdur, Avrupa'da araçlar daha ucuz diye hep şikayette bulunurduk. Ancak bu araçlarımızda %10 ÖTV olduğu için araba Avrupa fiyatıyla aynı fiyata geliyor. Ve hatta daha ucuza geliyor diyebilirim sizlere. Umarım devletimiz de bu araçlarımızda bulunan %10 ÖTV'yi de yükseltmez ki herkes de elektrikli, uygun fiyatlı bir arabaya da sahip olabilir. Aracın yıllık motor taşıtlar vergisi de arkadaşlar, yani elektrikli araba alırken bunları da ince ince hesap etmemiz gerekiyor. %10 ÖTV'de mi, %40 ÖTV'de mi? Artı aracımızda %10 ÖTV'de motorlu taşıtlar vergisi ne durumda? Yani bugün meşhur markalardan bir tanesinin yıllık motorlu taşıtlar vergisi 25 bin lira yıllık. Türkiye'mizde son dönemde ek MTV'ler olduğu için 50 bin TL gibi bir yıllık motor taşıtlar vergisi ödüyorsunuz ki bu da yani 20 bin kilometre yol yapan birisi için kilometre başı 2,5 TL ekstra masraf anlamına geliyor. Ancak tamamıyla tasarruf yönünden giderseniz yeni elektrikli Corsa hem motor taşıtlar vergisinin en uygun fiyattan alınması, aynı zamanda %10 ÖTV ile beraber kesinlikle tercih edilecek bir model içine geliyor. Donanım olarak yine araba koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma, trafik levha okuyucu gibi bütün özelliklerle beraber geliyor. Bir de isterseniz artık şimdi hep yokuş çıkıyoruz. Bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz? Yani şu anda maksimum ileride bir yakın bir veri yaklaşacağız. Normalde yokuş aşağı indiğiniz zaman ki şöyle bir örnek göstereyim size. Uşak organize arasını bilenler bilir arkadaşlar. Yokuş aşağı indiğimiz bir çınar rampamız vardır. 116 kilometre menzil yazıyordu ekranımda. Organizeye gittim. Yokuş aşağı indiğim için aracın tekrardan bataryayı kendisi doldurduğundan dolayı organizeye vardığımda hala yakınımda 116 kilometre menzil yazıyordu. Bu rejeneratif modu gerçekten çok güzel kullanırsanız şehir içerisinde net söyleyeyim 400-420 kilometre menzilleri çok rahat göreceksinizdir. B moduyla beraber rejeneratif mod ekstra aşırı bir frenleme yaptığından dolayı sadece ışıklarda duracağınız zaman frene basmanız gerekiyor. Öteki türlü gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman ekstra frenleme sayesinde zaten aracımız frene ihtiyaç duymadan da yolculuk çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuzdur. Şimdi hafiften artık testimize başlayalım. Şimdi 56 kilometre hızla dönüyoruz. Evet, süspansiyonlar orada bir çukur vardı. Biraz daha sesler net belli oldu. Kesinlikle 16 alüminyum alışım jantlar bu arabaya bir önceki versiyona göre daha çok yakışmış. Daha yumuşak bir araba haline dönüşmüş. Zaten şerit koruma var arkadaşlar. Şu anda da devrede. Farkında olmadan şerite çıktığımız zaman direksiyon içeri müdahale ediyor. Şimdi biraz da virajına bakalım diyeceğim ama kırmızı ışıklara geldik. Yine bakın gazdan ayağımı çektim. Şarj ünitesi dolmaya başlıyor. Hiç frene basmadım. Hızımı düşürdü. Sadece duracağım zaman az bir fren bastım. Bu fren sayesinde de yine şarjımı ekstra doldurmuş oldum. Durduğunuz zaman araç hiçbir şekilde veri yakmıyor. Gördüğünüz gibi yani bir veri akışı, enerji akışı şu anda yok. Bu da şehir içerisinde çok fazla dur kalkın olduğu bir yerlerde kesinlikle şehir içerisinde benzinli ve dizel araçlara göre ekstra size performans olarak olsun cebimizi daha çok koruyacaktır. Evet, şimdi ışıkların yeşile dönmesini bekliyoruz. Evet, şimdi biraz da viraj performansına bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elektrikli araçlar benzinli araçlara göre daha ağır olduğundan dolayı virajlarda ben şahsen benzinli arabalara göre elektrikli arabaları bir tık daha başarılı görüyorum. Çok sert bir viraj var. 77 ile giriyoruz bakalım. Herhangi bir şekilde bir esneme hissetmiyorsunuz. Kaymaya benzer bir veri de yok. Yani Opel deyince zaten benim aklıma her zaman için yol tutuş gelmiştir, koltuk rahatlığı gelmiştir. Yine Opel Corsa da bu konuda bence tam not alıyor. Evet arkadaşlar, yine kuzey çevre yolumuzdan devam ediyoruz. Ve yani burada hatta veriler biraz fazla bile çıkıyor. Niye dersiniz? Çok fazla iniş ve çok fazla çıkış var. Burası Uşak'ın sözde çevre yolu dediğimiz kuzey çevre yolu. Ama maşallah var, bol inişli, bol çıkışlı bir yol arkadaşlar. Ve şu ana kadar da ekranda bu kadar iniş çıkışa rağmen ne gördüm derseniz de 18 kW gibi bir yakıt değerine karşılaştım. Şu anda bakın her çektiğimde gazdan ayağımı o ortalama yakıt verimde düşüyor. Yani bu gazdan ayağınızı çektiği zamanki rejeneratif mod gerçekten de çok fazla işe yarıyor. Yani 19'du dediğim gibi 18'e düştü. Şimdi bakın çıktığımız yerleri umarım videodan da biraz anlaşılabiliyordur. Yani çok dik bir rampaya çıkıyoruz ve çok dik iniyoruz. Bakın 18'de 17.5, 17.4, 17.3, 17.2 ortalama kilowatt verisi şu anda araba şarj ettiğinden dolayı ekstra olaraktan da ortalama kilowatt verisini çok fazla düşürüyor. Yani rejeneratif modu gerçekten de bu araçları düzgün kullanabilirseniz kesinlikle şehir içerisinde 400 km menzili
çok rahat göreceksinizdir. Hatta bir müşterimize daha yeni teslim ettim. Onu da Atakan Bey ekrana koysun. Uşak'tan İzmir'e bir yolculukları oldu. İzmir'e vardıkları zaman ki 220 kilometreye yakın, 230 kilometreye yakın bir yol yaptılar. Vardıkları zaman bile ekranda hala 133 kilometrelik bir menzil kaldığından bahsediyor. Yani buradan Uşak'tan İzmir'e 230 kilometre yol yapılmış. Artı hala 130 kilometre daha menzil olduğunu gösteriyor. Bakın 18'de başlamıştık bu arada. Şu anda kilowatt verimiz 14.5'e kadar düştü. Yani rejeneratif mod kesinlikle çok önemli mod bu araçlarda. Neden elektrikli almalıyım arkadaşlar? Biraz da bundan değineyim. Yakıt verileri elektriklerde 10'da 1 daha uygun fiyatlı diyebilirim. Yani bugün benzinli bir araba 2,5-3 liralarda yakıt harcarken elektrikli bir araçla harcayacağınız veri ise aşağı yukarı 10'da 1 oluyor. Yani 20-25 kuruş evde şarj ettiğiniz zaman, ancak benzinli kullandığımız zaman 2,5-3 lira gibi veriler yapıyoruz. 10'da 1 yakıt tasarrufu. Bakım yok arkadaşlar. 1 yıl veya 25 bin olarak gözüküyor. 1 yıl veya 25 binde kilometreli bayilere geleceksiniz. Bayilere geldiğiniz zaman cam suyunuz ve partikül filtreniz kontrol edilecek. Başka bir bakım da yok diyebiliyoruz. Aracın sıfırdan 50 km hızı hızlanması 2,8 saniye, sıfırdan 100'e hızlanması ise 8,1 saniye gözüküyor. Ve araçlarda herhangi bir şekilde aktarım organı bulunmadığından dolayı, yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben burada bir tane test yapmıştım. Yine aynı testi yapalım isterseniz. Biraz ortalamayı bozacağız ama. Şimdi Eco moddaydım. Normale aldım. Normalden de spor modu aldım arkadaşlar. Şimdi bakın ekrana beraber izleyelim. Veriler artacak. Ona yapacağımız bir şey yok. Ancak araç patinajdan kalkamayacak. Bakın. Şu an patinajda. Hala patinaj. 50'ye geldik, hala patinaj çekiyoruz. 60 patinaj ve 60'tan sonra şükür patinajdan kurtulabildi. Atakan nasıl gidiyoruz şu anda? Hala patinaj çekiyor. Fazla sarsıntılı gidiyor. Fazla sarsıntılı. Ama nasıl güç? Ve şu anda gerçekten de 136 beygiri araçta hissediyoruz. Verimiz ama 18-18,5'tu. Yani ne kadar basarsanız o kadar da haliyle bir enerji artışımız olacak. Şimdi yine bir sola sert bir viraj var burada. Evet, biraz da frene bakalım mı? Bir şeyler fırladı. Ve ani fren yaptığımız zaman arkadaşlar ABS devreye girdiği zaman da gördüğünüz gibi dörtlüler direkt devreye girdi. Şimdi diyelim ki şöyle biraz yavaşlayayım ben. 40-45 km hızla gidiyorum. Tapa gaz yaptım. Çok güzel yaslıyordu ama. Fazla yaslıyor. Sen boynunu ağrıtıyor. Evet, biraz boyun ağrıtma olabilir. Yani aşırı bir ivmelenme var arkadaşlar. Yani bu ivmelenmeyi böyle bizim benzinli modellerimizde net söyleyeyim yaşayamıyorsunuz. Ancak elektrikli de yine sert bir virajla karşı karşıyayız. Ki ESP devreye giriyor. Yani hafiften bu hızlarda bir hafiften arka taraf bırakmaya çalışıyor. Ancak yine ekstrem sürüşte Corsa bizi yolda bırakmıyor. Ama çok güzel ESP kurtarıyor, bilmiyorum farkında mısın? Evet arkadaşlar, şimdi bayimize doğru geliyoruz. Şimdi gazlamalar yaptık, çok yokuş indik, çok yokuş çıktık. Yani gerçek verilere ulaşabilmek için de her şeyde denedik diyebilirim ki siz şehir içerisinde daha net veriler göreceksinizdir, daha az veriler göreceksinizdir. Ama birazcık şimdiye kadar yaptığımız verileri söyleyeyim. Gördüğünüz gibi spor modda da kullandık, virajda denedik, çok rampada çıktık. Ancak bayiye geldiğimiz zaman ortalama 37 km bir hızla gezdiğimizi söylüyor. Enerji olaraktan 13,1. Baktığınız zaman fabrika verisi bu aracın fabrika verisi 16,5 olması lazım. Ondan bile çok daha az bir veri elde ettik ve ortalamada 15 kilometrelik bir yol kat etmiş olduk. Bu kadar diyelim, isterseniz dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Atakan Bey kameramanızla beraber bir POV çekim yapmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalıştık sizlere. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar diyelim. POV çekimlerimiz devamı gelecek. Kanalımıza abone değilseniz tek ricam sizden abone olmanız ve beğen tuşuna tıklamanızdır. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz daha hızlanmaya başladım.